Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün porsiyonluk, iç dolgusu çikolatalı olan muhteşem bir pasta tarifim var. Hem çok lezzetli hem de inanılmaz kolay bir tarif. Hemen tarifime başlayalım. Tarifime geçmeden önce öncelikle şunu belirtmek isterim ki tüm pandispanya tariflerinde uyguladığımız yöntemle yumurtalarımızı mutlaka önden oda ısısında bekletelim. 5 adet yumurtamızın beyazını bir kaba, sarısını ayrı bir kaba alalım. 1 su bardağı toz şekerimizi eşit miktarlarda yarısını yumurta beyazına, yarısını yumurta sarısına pay edelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Şimdi yumurta akı ve şekeri güzelce şeker eriyene kadar çırpalım ve yumurta akımızı bembeyaz görüntü oluşturana kadar, köpük köpük olana kadar çırpmaya özen gösterelim. Yumurta akı ve şeker karışımımız gördüğünüz gibi köpük köpük oldu, bembeyaz oldu. Hemen bir kenara alalım. Yumurta sarısı ve şekeri güzelce çırpalım. Yumurta sarısının rengi açılana kadar çırpalım. Yumurta sarısı ve toz şeker karışımımızın rengi güzelce açıldı. Şimdi hemen yarım çay bardağı sıcak suyumuzu ekleyelim ve mikserimizin düşük ayarında çırpalım. Bir tatlı kaşığı limon suyu ve bir çay bardağı mısır nişastası ekleyelim. Mısır nişastası yoksa buğday nişastası da olabilir. Karışımımızı mikser çalıştırmadan karıştıralım. Daha sonra mikserimizi çalıştırıp çırpalım. Şimdi 1 su bardağı elenmiş unumuzu ekleyelim. Unumuzu da ekledikten sonra çırpmaya devam edelim. Üç yemek kaşığı dolusu kakaomuzu ekleyelim. Kakaomuzu da ilave ettikten sonra malzemelerimizi bir spatula yardımıyla karıştıralım. 1 paket hamur kabartma tozu, 1 paket vanilyamızı ekleyip karıştırmaya devam edelim. Bu aşamada kıvamınız koyu kıvamda olabilir ama hiçbir şekilde endişelenmeyin. Çünkü yumurta akı da karışımımızın içerisine ilave edildikten sonra çok güzel akışkan pandispanya kıvamında bir harç elde edeceğiz. Şimdi hemen yumurta akımızı da ekleyelim ve bir spatula yardımıyla pandispanya harcımızın havasını söndürmeden alttan yukarıya doğru karıştırarak hazırlayalım. Pandispanya karışımımız güzelce kıvamlaştıktan sonra yağlı kağıt seriyle fırın tepsimize harcımızı dökelim. Bir spatula yardımıyla pandispanya harcımızı tepsimizin her tarafına gelecek şekilde yayalım. Tepsimizi hafifçe şöyle sallayarak ve tezgaha vurup hemen fırına verelim. Önceden ısınmış 170 derecelik fırın ayarımızda pandispanyamızı yaklaşık 10 ila 15 dakika aralığında kontrollü bir şekilde pişirelim. Şimdi hemen iç kremamızı yapmak için uygun bir kabımızın içerisine 2 poşet krem şantimizi ekleyelim. Dolu dolu 2 yemek kaşığı labne peyniri ekleyelim ve 1 su bardağı sütümüzü ekleyelim. Bu 3 malzememizi mikser yardımıyla katılaşana kadar ve yoğunlaşana kadar çırpalım.
Kremamızı mikserle çırptıkça yavaş yavaş katılaşacaktır. Gördüğünüz gibi köpük köpük daha böyle koyu kıvamlı oldu. Şimdi kremamız hazır. Buzdolabında yarım saat kadar soğutalım. Kakaolu, çikolatalı iç dolgumuzu hazırlamak için uygun bir tenceremizin içerisine 3 adet yumurtamızı ekleyelim. 1 çay bardağı su ilave edelim. 1 çay bardağı toz şekeri ekleyelim. 2 yemek kaşığı dolusu kakao ekleyelim. 2 yemek kaşığı dolusu nişasta ekleyelim. Ben buğday nişastası kullandım. Dilerseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Tüm malzemelerimizi ocağın altını açmadan önce topaklanma olmaması için el çırpıcısıyla çırpalım. Karışımımızı çırptıktan sonra ocağın altını açalım ve karışımımız koyulaşana kadar çırpalım. Gördüğünüz gibi koyulaştı. Şimdi içerisine 60 gram bitter çikolata ekliyorum. Dilerseniz sütlü çikolata da ekleyebilirsiniz. Çikolatamız eridikten sonra ayrı bir kabın içerisine dolgumuzu alalım ve blender yardımıyla daha da pürüzsüz olması için blenderdan geçirelim. Pandispanyamız fırından çıktı. İlk sıcaklığı geçtikten sonra bir su bardağının ağız kısmıyla yuvarlak şekiller elde edelim. Ya da farklı yuvarlak kalıplarla da bu şekli oluşturabilirsiniz. Yuvarlak şekillerimizi oluşturduktan sonra pandispanyamızın kenar kısımlarında kalan parçaları robotumun içerisine alıyorum. Ve pastamızın üst kısmını kaplamak için kum haline gelene kadar robottan geçiriyorum. Robottan geçirdiğimiz pastamızın üst katmanını kaplamak için pandispanya kırıntılarımız hazır. Şimdi hemen buzdolabında dinlendirdiğimiz kremamızı uygun bir sıkma torbamızın içerisine alalım ve uç kısmını büyükçe keselim. Kremamızı pandispanyalarımızın üzerine sıkalım. Dilerseniz sıkma torbanızı makas yardımıyla kesmeden önce uç kısmına duy yerleştirip o şekilde büyük duy ucuyla da kremanızı sıkabilirsiniz. Böylelikle de çok kolaylık oluyor. Pandispanyamızın üzerine sıktığımız pasta kremamızı daha böyle güzel formda verebilmek için bir spatula yardımıyla etrafını düzleyelim. Dilerseniz bıçak yardımıyla, dilerseniz de benim kullandığım gibi spatula yardımıyla etrafını güzelce düzleyebilirsiniz. Bu şekilde düzledikten sonra çikolatalı kakaolu krema dolgusunu sıkma torbasına alabiliriz. Dolgumuzu sıkma torbamızın içerisine döktükten sonra uç kısmını ince bir şekilde makas yardımıyla keselim ve pastamızın tam ortasına gelecek şekilde sıkalım. Çikolatalı kakaolu kremamızı pastamızın ortasına sıktıktan sonra pandispanya kırıntılarımızı pastamızın her tarafına gelecek şekilde güzelce kaplayalım. Ben ilk önce pandispanya kırıntılarını pastalarımın üzerine bu şekilde döktüm. Sonra elime alıp yan kısımları da güzelce pandispanya kırıntılarıyla kapladım. Porsiyonluk iç dolgusu kakaolu çikolatalı olan pastalarımız hazır. Şimdi hemen sunuma servis edebilirsiniz. Dilerseniz misafirlerinize, sevdiklerinize sunum esnasında öncesinden buzdolabında dinlendirip sunum yapabilirsiniz. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse bildirim zilini lütfen açınız. Yakından sizlere hemen iç kıvamının dokusunu göstermek istiyorum. Yakından da gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Aşırı lezzetli porsiyonluk pasta. Siz de sevdiklerinizle mutlaka bu tarifimi deneyin. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.